Right now, everything that they're selling is false. Turkey. Yep. You guys from Galatasaray? Yeah. Kaç haftadır bu ülkedeyim. Hep kendime şu soruyu soruyorum. Bu ülkede nasıl kriz var? Ve maçın başlamasını bekliyorlar. 1,5 saat kaldı. Maradona'nın yürüdüğü sokakları yürüyoruz, biliyor musunuz? Geçtik, mahalleye girdik. Ana, ben yanlışlıkla sınıfa girdim. Boca! Mesela ben... Haydi Boca! Haydi Boca be! Geldik. İşte Boca Juniors'ın stadyumunu görüyorsunuz. Kalabalığa bakarak bu ülkenin ekonomisini, mutluluğunu anlayamazsınız. Güneşli bir pazar günü Buenos Aires'ten, Arjantin'den herkese selamlar. Harika bir pazar günü burada başladı. Sizlere çok güzel bir bölüm yapacağım maceraname ile beraber. Niye çok güzel bir bölümümüz olacak? Arkadaşlar çünkü bugün buradaki çok güzel bir pazar var. Özellikle pazar günleri çok canlı oluyor. Oraya gideceğiz ve akabinde hani bizim Galatasaray Fenerbahçe maçı gibi bir derbi düşünün. Boca Juniors River Plate derbisine gideceğiz izlemeye. Ama statta değil, bilet bulamadık. Burada bir Boca bölgesi var. Takımın çıktığı yere gidiyoruz yani. Bizim Kadıköy gibi düşünebilirsiniz örneğin. O yüzden canavar gibi bir bölüm olacak. Harika yerler göstereceğim size. Hadi gelin hem Buenos Aires'i birlikte gezelim hem de insanlar pazar günleri böyle etkinliklerde, maçlarda, pazarlarda ne yapıyor birlikte görelim. Size iyi seyirler, bize iyi deneyimler. Burada insanlar bu şekilde stres atıyorlar. İnsanlara müzik enstrümanlarını veriyorlar. Parkta belirli günlerde toplanıyorlar. Hep birlikte dans edip bir yandan böyle enstrümanları çalıyorlar. Bence çok güzel bir etkinlik. Bizde var mı bilmiyorum, hiç denk gelmedim ama burada her yerde görüyorsun. Şehirlerimize yapalım. Çok beğendim. Arjantin'de her yer böyle dev caddeler arkadaşlar. Ve birçok caddede de böyle ağaçları görebiliyorsunuz. Şimdi karşıya geçiyoruz ve pazarımıza gidiyoruz. Pazar günü olunca birçok yere böyle tezgah kurmuşlar. Güzel güzel kokular geliyor. Gözünü sevdiğimin ülkesi. Hiç aç kalmadık, hiç. Şu ana kadarki favori ülkem Arjantin. Ve bu ülkede ekonomik kriz olmasına rağmen insanlar bakalım nasıl yaşıyor göreceğiz bugün. Nasıl eğleniyorlar göreceğiz. Son 10 yılda diye hatırlıyorum. Dolara karşı paraları kara borsada özellikle arkadaşlar 20 kat değersizleşti. 20 kat. Yani ondan mı ne? 15'ten mi ne? 300'e kadar çıktı. O yüzden bu ülkedeki durum birçok dünyadaki krizin gelmesini beklenen ülkelere örnek, rol model oluyor şu an. Göreceğiz. Şu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tütsü gibi bunu yakıyorlar. Eve koku veriyor ama o öyle güzel kokuyor ki sokakları bile resmen sarıyor diyebilirim. Buradaki adı Palo Santo. Todo bien. You just make a fire and it smells, eh? Sí, Palo Santo. Tú lo prendes fuego y larga el... Aynı dediğiniz şey. Bu çok manyak bir şey ya. Where are you from? Türkiye. İstanbul. Türkiye. Diğer. Türkiye. Abi. Una masa, tu topada. Okay, let me think about it, okay? I will... Sí, mijo. Muchas gracias. Normalde bu caddelerin hepsi gördüğünüz arkadaşlar trafiğe açık ama pazar günü olduğunda kapatıyorlar. Böyle insanlar da gelip bölgedeki ürünleri ne varsa satıyorlar tezgahlarında. Biz şimdi San Telmo pazarına gidiyoruz. San Telmo merkezinde, San Telmo bölgesinde. Oraya doğru yürüyorum. Çok güzel bir pazar, renkli bir pazar orası. Yeme, içme, alışveriş her şey oluyor. Harika şehir, harika. Vamos, hadi bakalım geldik. Arkadaşlar şimdi San Telmo pazarı şurada. Hemen önünde parktayım. Burayı ilk defa görüyoruz çünkü yoktu. Pazar günleri açıyorlarmış. Bayıldık ya. O kadar güzel renk tezgahlar var ki yani bir şehrin yaşadığını hissettiren güzel detayları görüyorsunuz şu anda. Vallahi gel buraya, akşama kadar
alışveriş yap, dolaş. Şurada bir kalabalık vardı. Oraya doğru gideyim. Ha, tango gösterisi var galiba. Tango gösterisi birazdan başlayacak. Dayanamadım, şu adamdan bir portakal suyu alayım. İçim yandı. Burada portakal, zeytin, limon o kadar çok ve o kadar uygun ki arkadaşlar. Oldukça da lezzetli. Şunun tanesini 1,5 dolara falan satıyor. Abi yok böyle bir lezzet. Allah'ını seversen bir içer misin? Bir benim kanala bir içsene. Var mı böyle bir lezzet ya? Ne koydular bu portakal sütü içine bilmiyorum. Yanıklar Köyü'ndeki içtiğim Fethiye'deki gibi değil mi? Gerçekten. Abi mis. Oh be. Pazara bir gidemedik ya. Her yerde bir aktivite var. Mercado Sant'Elmo. Hoş geldiniz. Bakalım girelim içeriye. Bir empanada yiyelim ya artık. Bir kahvaltı yapalım değil mi? Bayıldık ya biz bu şehre. Bak gelemedik. Bir saatte gelemedik şuraya ya. Arjantin, Buenos Aires. Yazın abi. Benim ilk onuma girdi. Ve muhteşem yemek kokuları başladık. Başladık. Abi şuraya bak mesela. Burası sadece empanada satıyor. Bir bakayım, bir yer bulabilirsem alacağım ama oturacak yer yok. Zamanda yolculuk gibi bir pazar burası. Çok tatlı dükkanlar var. Oturacak yer bulamadık. Birer empanada aldık. 1,5 dolara geliyor bu. Çok iyidir kesinlikle. Ya biz Kolombiya'da gerçekten empanada falan yememişiz. Muhteşem. Ya bunun içine ne koyuyorlar ama bilmiyorum. Böyle bir lezzet yok. Damak zevkimize çok yakın. Evet. Bizdeki börekler şeyler gibi yani. Tadı kıymalı Aynı börek ya. gibi aslında. Aynı. İyi başladık. Her yer et kokuyor. Yani daha bir şey yememiş olsa atlayacağım direkt. Bak belli yine burada da çok güzel et restoranları var. Oh ne güzel yanıyor ocak be. Abi buradaki restoranlar ya hiçbirinde kötü yemek yemezsiniz. İddia ediyorum ya. Burada ekmek arası et satıyorlar. Ekmeğin arasına sandviç gibi et yiyorlar. Bak şöyle. Ama bildiğiniz o ekmeğin arasındaki steak. Yani bir porsiyon steak'i alıyor, yarım ekmeğin arasına koyuyor. Burada bu kültürü her yerde görüyorsunuz. Kaç haftadır bu ülkedeyim. Hep kendime şu soruyu soruyorum. Bu ülkede nasıl kriz var? Ama işte kalabalığa bakarak bu ülkenin ekonomisini, mutluluğunu anlayamazsınız. Bu çok yanlış bir bakış açısı olur. O yüzden aslında burada biraz kinaye yaparak yorum yapmak istedim. Devam. Şurada da çok güzel birkaç restoran var. Oraya doğru gideyim. Abi şu etlerin kötü olma ihtimali var mı? Of. Harika görünüyor, harika. Deniz bu asado tekniğiydi değil mi? Asado ama tam asado değil. Asmaktan aklımda kalıyor da. Abi millet üşenmiyor, sırada bekliyor. Bakın bu insanlar şuraya oturmak için bekliyorlar. Küçücük bir yer. Sırayı görüyor musun Nes? Şurada 10 masa var, 100 kişi bekliyor. Demek ki o kadar iyi. Ah şu an aç olacaktık Nes. Bir porsiyon yerdik. Akşam o da. Boka da yeriz. Biz zorla çıktık pazardan. Millet bir yandan da girmeye çalışıyor, sıra oldu. Bir de maçın da yoğunluğu var.
Millet burada takılacak, sonra Boca taraflarına gidip oradaki restoranlarda falan derbi maçını izleyecekler. Hadi bakalım. Biz de oraya doğru gidiyoruz. Ben de içimde bir heyecan var, niye bilmiyorum. Biz kimi tutuyoruz şu an? Biri 4. biri 6. sırada şu an ligde. Birinci olan yok da. İlk duyduğum takımı Bokal olmak zorundayız. Boca. Çünkü Boca'ya gidiyoruz, Bocalı olmak zorunda. Mahallede keserler vallahi bizi. Birazdan orada maçı da izleyeceğiz. Yavaş yavaş çıkıyoruz buradan. Şimdi Starbucks'a geldim. Bir kahve içeyim dedim maçtan önce. Bir de gün içinde çay falan içemediğimiz için buralarda ancak kahve bulabiliyoruz. Şöyle orta boy bir kahve aldım. 570 peso verdim. Yani o da yaklaşık olarak 2 dolar. Yani TL'sini siz hesaplayın. Şu an Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum ama dünyanın neredeyse her yerde 2 dolara 3 dolara bu kahveyi içebiliyorsunuz. Ama Arjantin'deki insanların genelde günlük kazancı 5 dolar olduğu için pek de alım güçleri aslında iyi değil. Bu kalabalığa aldanmayın yani. Şimdi Boca'ya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Yer gök park. Yani Buenos Aires'te gördüğüm parkı son zamanlarda hiçbir şehirde ya da ülkede görmedim. O yüzden şehirde yaşamak için harika yerler var, mahalleler var. Zaten Latin Amerika'nın en iyi şehir olarak, şehirleşme anlamında söylüyorum, şehri olarak biliniyor Buenos Aires. Hakkını veriyor. Gerçekten pırıl pırıl, tertemiz. Hiç bu kıtadan değilmiş gibi bir yer. Şimdi Boca'ya doğru ilerliyoruz. San Telmo'dan çıktık. Yürüyerek şöyle çarşıların, pazarların içinden dolaşarak gidelim bakalım. Geldik. Boca'dayız. Boca'ya girince her yer sarı lacivert oldu. Yıllık bir futbol kulübü ve 300 yıllık bir bölge burası. Kımıldayamıyoruz. Kaldık böyle. Resmen bütün ülke maç izlemeye gelmiş yani buraya. Her yer alkol ve çiş kokuyor. Her yer. Her yer deli gibi şarap içiyorlar, deli gibi alkol içiyorlar. Ve maçın başlamasını bekliyorlar. 1,5 saat kaldı. Oh be. Bize çıktık. Bundan 100 sene önce 1904'te işte 110 sene 120 sene önce burada aslında bir takım daha varmış. Boca Juniors o takımla rekabet içindeyken ikisinin de renkleri aynıymış. Siyah beyaz diye biliyorum. Sonra aralarında bir maç yapıyor iki takım ve Boca Juniors maçı kaybediyor. Maçı kaybettikten sonra da renklerini değiştirme sözü veriyorlar ve o günden itibaren Boca Juniors'ın renkleri sarı lacivert oluyor. Aslında ilk siyah beyazmış ve bölgeye girdiğinizde binalardan tutun da mağazalara, dükkanlara kadar Boca bölgesinde her yerde bu renkleri zaten görüyorsunuz. Boca! Mesela Haydi Boca! Haydi Boca be! I'm famous now, Boca! Where are you guys from? Turkey, Istanbul. Turkey. Yep. You guys from Galatasaray? Yeah, Galatasaray. Okay. Yeah. Galatasaray means Boca. It's the equivalent. Ah, Boca! okay. I It's got like the same, right? Boca! Ah, When I've been to Turkey, everybody asks me about what team are you guys from? They say, and I said, Boca Juniors. Boca Juniors. Boca It's so Juniors. popular in Turkey. Boca Juniors. You got tickets to No, get we don't inside? have tickets. Oh, that's a ¿De qué shame. país?
Turkey. Turkey. Istanbul. From Turkey. Turquía. Turkey. Yeah, muy buena hinchada. Fernet. Thank you. I'm No, full. Fernet. Where we couldn't find any ticket and it's Any so tickets? expensive. You still looking for tickets or Yes, something? but it's like very expensive, like 50,000, 60,000. To be honest, right now everything that they're selling is false tickets. That, yeah. Orijinal değil diyor biletler. To be honest, yeah. Don't buy ticket from here. Like they're selling it like for $500, $600 So and they're fake. If you wouldn't know me like a few weeks ago, I would sell it like for 100 and Really? real. It's okay. At least we just feel the atmosphere here. Right. If you wanna be safe, go all the way straight. This is like the fancy size. It's all the way right here. You're gonna cross like 6 or 7 blocks away, but it's gonna get a little bit dangerous. Dangerous, huh? Stay away from there. Maybe we go to the Kalimantan. Yeah, you're gonna be fine right there. Okay. Yeah. We will. You're gonna have no trouble. Enjoy the match, guys. We're gonna have. See you. You're gonna win 3-0. Hopefully. I hope so. Hopefully. Bak ne kadar sıcakkanlı insanlar da. Diyor ki 3 hafta önce beni bulsaydın ben sana bilet bulurdum diyor. Ve şu anda satılan bütün biletler $500-600 ve fake. Yani paranızı alıyorlar ama aslında öyle bir bilet yok. Bir de çok dikkatli olun dedi. Niye böyle dedi ya? Şimdi çocuk. Buradan bayağı bir fan şeyleri geliyor herhalde. Diyorum abi, bir de kafaları güzel. Yani Komple içiyorlar. evet ya, ayakta duracak halleri yok. Buranın da kültürü bu. Yani biz de en azından bunu deneyimleyip gösterelim size. Evet. Belaya da bulaşmadan. Geldik. İşte Boca Juniors'ın stadyumunu görüyorsunuz. Fenerbahçe'nin renkleri sarı lacivert burada da var. Ve buraya zamanında gelen İtalyanlar, işçiler gemilerden kalan boyaları kullanıp bütün bölgeyi boyamışlar. Demişler ki alın size boya, rengarenk evlerinizi boyayın. O gelenek hem şehirde hem bölgede hem mahallelerde hem evlerde devam etmiş yıllardır. Ve biraz sonra oraya gidiyoruz. Vay be, güzel olacak, güzel. Biz burada turistik bölgeye gireceğiz ama nasıl geçeceğiz buradan biletsizsek? Dün geçmiştik buradan yürüyerek. Evet. Deneyelim bakalım. Geçtik, mahalleye girdik. Ana, ben yanlışlıkla stada girdim. Nesi be? Ben yanlışlıkla... Burası stada gidiyor. Yanlış girdik, yanlış. Ben nereden bileyim? Halbuki yandan geçmek gerekiyormuş. Vay be, keşke biletim olsa da izleseydim maçı ya. Çok güzel olurdu ha. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Boca Juniors. Bizim şeylere çok benziyor tezahüratları. Az önceki mahalleye ilk girdiğimiz yerde bağırıyorlardı ya. Adamlar eğlenecek biraz sonra. Hadi bakalım, inşallah kazanırlar. Ne yapıyorlar burada? Sosisli yiyorlar. Klasik sokak yemekleri. Şuradan devam ettiğiniz zaman işte o renkli evlerin olduğu yere ulaşacağız. Resmen bütün mahalleyi kapatmışlar. Evet, trafiği var sadece. Her yer bakın böyle süslü. Bu kadar insan stada giremeyecek ama maçı nerede izleyecekler merak ediyorum. Yani dev ekran da kurulmamış. Biz de bir restoran falan bulup izleriz diyeceğim ama inşallah buluruz. Zor çünkü çok kalabalık her yer. Anam evin önüne mangala atmış. Gelene geçene burada sosisli satıyor, alkol satıyor. Herkes alkol içiyor abi burada, herkes. Gel Nesko ya, sana bir hamburger ısmarlayayım, acıkmışımdır. Gel. Şuranın hamburgeri bayağı meşhur gibi. Allah'ım, Hindistan'daki yemekler gibi. Hola, todo bien? Burada yersen hamburgeri hastanelik olma garanti. Kanallar çarpıştı. Abi bakın, evin önünde mangalı atan maç saatini bekliyor. Tam bir Latin ya, tam bir Latin. Müzik de var, bangır bangır. Evet. Yani arabaları yok, lüks hayatları yok ama müzikleri var, eğlenceleri var, dansları. Hoparlör şeyden pahalı zaten, arabadan daha pahalı. Maradona'nın yürüdüğü sokakları yürüyoruz, biliyor musunuz? Çünkü Maradona Boca Juniors'ta oynamış, ünlü olmuş bir futbolcu. Zaten şehrin her yerinde
şeyi görüyorsunuz. Maradona resimlerini falan görüyorsunuz. İşte Boca'ya gelmiş bulunmaktayız. Böyle evleri 200 yıldır insanlar boyuyorlar. Aha neyse burada maçı izleyebileceğiz. Gel. Bak herkes televizyonlara bakıyor. Tam bir futbol şehri. Televizyon orada ama çok uzakta. Biz nasıl göreceğiz ki ya? Millet kaldırımlara oturmuş maçı izlemek için. Abi resmen hayat durmuş. Dün biz buraya geldik ve tıklım tıklım da her yer. Şu an hiç kimse yok ve günlerden hani pazar daha kalabalık olması lazım. Şu an bütün herkes maça konsantre olmuş durumda. Bu renkli evlerden gidelim bakalım ileriye doğru bir restoran bulup maçı izlemek istiyoruz. İnşallah böyle bol gollü olur da insanların mutluluğuna ortak oluruz biz de. En güzel yerine geldik. Burası Caminito Sokağı arkadaşlar. En meşhur yeri bu. Yani Arjantin'in sadece Buenos Aires'in değil, Arjantin'in en ünlü yerindeyiz. Hatta şunun tam ucunda böyle üçgen şeklinde bir evin başlangıcını görüyorsunuz. Oraya doğru gidiyorum. Normalde burada tango yapan dansçılar falan var. Ama şu an kimse yok. Herkes maçı izlediği için. Belki maçtan sonra yine kalabalık olur ama. Heh. Şurası bak işte. Arjantin'den daha meşhur. Bütün kartpostallarda kullanılan yer, bina bu. Caminito. Biz dün burada oturup kahve içecek yer bulamamıştık. Bugün herkes televizyon başında. Ama biz de bir şey bulamadık maç izleyecek yer ya. Çok da güzel bir yer bu arada gezmek için. Benim Buenos Aires'te en beğendiğim yerlerden birisi burası oldu. Hermano, where can I watch the match? Boca Juniors River Plate football match. Ah, mira. Okay, television. Okay. Okay, gracias. Şurada var diyorlar. La 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 Bir la la de la la. boşken bari şu köşede fotoğraf çekelim. Bir daha bulamayız o kadar boş. Yok abi tango değil ya. Burada bak restoranlarda tango yapıyorlar. Bir yandan yemeğinizi yiyorsunuz. Bir yandan tango şovu. Aka dedi. Inside. Hah. Var Nesibe gel. Okey. Aa çok güzelmiş burası Nesibe gel. Gracias. Allah ortama bakın. Abi süper ya. Maç başlıyor. Şu an mekanda dolmak üzere. Ortamımız harika ve şu an biz de bu şehirdeyiz ya. İnsan kendini çok böyle hayaldeymiş gibi hissediyor. Boca Juniors River Plate maçı izliyoruz. Derbi ya. Hayatımda bir daha nerede göreceğim? Olağanüstü bir anı daha. Abi stadı yaktılar. Stadı. Şu an var ya stat yanıyor. Ekranda çok belli olmuyor ama stadı bildiğin holiganlar yak. Arkadaki ortamı göstereyim size. Önde maç izliyorsun. Bir yandan maç izle, bir yandan tango. Ne güzel dans ediyorlar ya. Keşke ben de böyle dans edebilsem. Neyse hadi biz holiganlığa devam. Birayı da söyledik. Maç başlasın bakalım. Haydi. Hala gol olmadı. Bağırış bağırış maç izliyorlar ama bir şekilde olmuyor. Biz ilk geldiğimizde bomboştu burası bakın. Tıklım tıklım şu anda. Gol oldu be. Yıktılar ortalığı. Ya çıldırıyorlar maç için çıldırıyorlar. Sonunda be biz de bokalıyız. Son 20 dakika. Haydi bokalılar. Maç bitmek üzere. Kutlamalar başladı. Kazandılar. Maç bitti ama kalabalık bitmedi. İnsanlar maçtan sonra
bir şeyler yemek için böyle tezgahlara akın ediyorlar. Bir yandan da kutlama olacak biraz sonra. Biz de kalabalığa doğru ilerliyoruz. Hamburger satıyor, empanada satıyorlar böyle. Kazandık. Türkiye, İstanbul. Galatasaray. Ha. Maçtan çıkan herkes bağıra bağıra şu an yürüyor. Ve artık buradan ayrılıyoruz. Evimize doğru yolumuzu tuttuk bakalım. Danslar, tezahüratlar, müzikler, kadını, genci, yaşlısı, erkeği, çoluğu, çocuğu, herkes burada. Onlar için çok önemliymiş, dedikleri doğruymuş. Latin Amerika'nın en eğlenceli takımı diyorlardı. Bildiğiniz festival ortamı gibi bir ortamdan ayrılıyoruz şu an. Doğru düzgün bugün bir şey yememiştik. O yüzden geldik böyle bir arkamda görüyorsunuz şık restoranlardan bir tanesindeyiz. Burayla ilgili ayrı bir bölüm yapacağım. Buraya birkaç tane daha restoranla ilgili çünkü Arjantin'deki yeme içme kültürünü çok sevdim. O yüzden güzel bölümler çıkacaktır. Nesibe ile ne oldu? Yorgunum. Yorgun ve aç mısın? Holiganlık yorgunluğu. Bağırma mı? Böyle bir yemek söyledik. Yarım böyle et gibi görünüyor ama aslında birazı da şurada var. Böyle bir şarap söyledim. Arkadaşlar keyfim yerinde. Günün yorgunluğunu atıyorum. Bu restoranın yemekleri, hizmeti, her şeyi o kadar iyi ki. Yani şu ana kadar Arjantin'de gittiğim en iyi restoranlardan bir tanesi ki onu geçmiştir gittiğim restoran. Burası favorim. İsmini söylemiyorum. Sonraki bölümlerde ayrı bir bölüm yapacağım diyorum ya. Orada göreceksiniz. Efsane yemekleri var. Daha aç gelip daha dolu videolar yapmayı düşünüyorum. Ama önce şunu bir yiyeyim ha. Heyecan dorukta. Ben dünyada çok et yedim. Yani Kobe bifteğine kadar yedim. Çok iyi restoranlarda da yedim ama genel olarak dünyada bir et ülkesi olarak soracak olsanız bir numara kesinlikle Arjantin. Ve bu etin de olağanüstü çıkacağına adım gibi eminim. Bu ülkede ben daha ne kötü yemek yedim, ne kötü et yedim ve burada yediklerimin en iyisinden bir tanesi bu restorandaki. Nasıl bir şey ya? Ya dünyanın en iyi et ülkesi Arjantin, iddia ediyorum. Çiğnemiyorum ki şu an. Ağzımda eriyor. Yutuyorsun değil mi? Şu an şey yaptı. Ben Babacık çok şaşırdım bu ete gerçekten. şey diyor, babacık diyor ben yattım diyor. Aha, İlk ay zaman diyor ya. İlk ay zamana selam olsun YouTube'da. buradan. Can yattı dinleniyor, maçı kutluyor. Herkes burada bu arada, çeksene etrafı. Maçtan çıkan herkes yemek yemeye gelmiş. Çünkü burada akşam 9'da yemek yiyorlar. 9'dan sonra. Afiyet olsun. Gençler, bugünlük benden bu kadar. Çok keyifli bir bölüm oldu. Hem böyle size pazarı gösterdim, sokakları gösterdim. Hem de dünyanın en önemli futbol maçlarından birini hep birlikte izleyip şahit olduk. Vallahi ben Arjantin'i çok seviyorum. Nesibe de çok sevmiştir ya. Çok sevdim. Ya yani gittiğimiz 10 ülkede şu ana kadar favorin mi? Kesinlikle ilk 3'e girer. Ya, hatta birinci diyebilirim yani. Ya ben Latin Amerika'ya gelsem yine Arjantin'e gelirim. O kadar çok sevdim. O yüzden izlediğiniz için size de teşekkür ediyorum. İnşallah bildirimleri açarsanız sonraki bölümlerde yine canavar gibi bölümler gelecek. Herkese şimdilik Buenos Aires'ten selamlar. Sonraki bölümde görüşürüz. Bye bye.